Selamünaleyküm efendim. Herkese merhaba. Endonezya Java Adası Jakarta şehrinden kucak dolusu selamlar. Yanımda değerli bir misafirim var. Fatih Koparan, değerli bir abimiz. Kendisinde YouTube kanalı var. Kendisinden de bahsedecek. Güzel bir vlog olsun istiyorum öncelikle. Ama videoya başlamadan önce Bekir Önal YouTube kanalını ve Fatih Koparan YouTube kanalını takip ederek açıklama kısmına da linkini koyacağım abi zaten. Destek olabilirsiniz efendim. Şimdiden başlayalım. Bismillah diyelim sorulara. Abim böyle bir yavaş yavaş strese sokalım. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhabalar. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyi gözüküyorsun. Güzel. Dövmeler falan efsane. Harika, çok yakışıklı. Abi Fatih Koparan kimdir? Nereden geliyor? Kimdir? Fatih Koparan. Şu anda 43 yaşındayım. Turizmciyim aslen. Ama hayatımın büyük bir kısmını dünyayı gezerek geçirdim. Marmaris'te kuyumculuk yaptım uzun süreler. Turizm aslında, turizm kuyumculuğu diyelim. Tabii 6 ay çalıştığım için 6 ayda seyahat ediyordum dünyayı. 20 yaşında başladım dünyayı gezmeye. Güney Amerika, Orta Amerika, Kuzey Amerika, Afrika, işte Asya'nın büyük bir kısmı, Hindistan, Avrupa gezdim. Tabii ki turizm yaparken de birçok dünyada insanla tanıştım. Orada işte İspanyolca, Norveççe öğrendim. Dünyayı gezerken İspanyolca, çalışırken Norveççe öğrendim. İngilizce zaten biliyordum. Farklı diller öğrenip farklı kültürleri anlamaya çalıştım. Uzun süre fotoğrafçılık yaptım. Fotoğraf çekiyordum gittiğim yerlerde. Yani öyle rahat bir şekilde geziyordum. YouTube aslında çekmiyordum. Sonra dedik ki yani herkes YouTube yapıyor. Biz neden yapmayalım? Sonuçta çok fazla hem belgesel fotoğrafçılığı yapıyordum. Yani hikayesi olan fotoğraflar çekiyordum. Bunu insanlara yetemediğini anladım yani çektiğim fotoğrafların. Birçok kişi tanıyordu zaten Twitter'dan vesaire üzerinden. Onun üzerine YouTube yapmaya başladım. YouTube kanalı. Yani bu vlog, işte günlük yaşantım ya da işte ülkelerin tarihini anlatmadan belgesele kadar uzanan bir aralıkta, çok geniş bir aralıkta çekiyorum. Bazen bir günlük yaşamımı çekiyorum işte. Atıyorum Japonya'da işte Osaka sokaklarını çekiyorum. Tabii ki o belgesel değil ama daha detaylı belgeseller de oluyor işte. Güzel anlatımlar. Yani daha uzun süren işte Bangladeş'teki hicralar gibi ya da işte Bangladeş'teki başka bir insan grubu gibi diyelim. Yani detaylı ya da detaysız bölümler çekiyorum. YouTube'a koyuyorum. YouTube çekmemin amacı da daha çok böyle ben yani çok iyi geliri olan bir aileden gelmiyorum. Bunu aynı şekilde benim gibi imkanı olmayan çocuklara imkan yaratmak için YouTube gelirlerinin tamamını öyle yani %20'sini, 5'ini, 10'unu, 50'sini falan değil tamamını Darüşşafaka'ya bağışlıyorum. Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrenciler için açılan bir sınıf var. O sınıfa gidiyor bu para. Ve şu ana kadar 2 milyon liranın üzerinde bağış yaptık. Bu da iyi bir başarı. Tabii daha çok olmasını istediğimiz için daha çok takipçi eşittir daha çok izlenme demek. Onun için YouTube kanalının adı neydi abi? Fatih Koparan diye girerseniz YouTube kanalımı takip edebilirsiniz. Seni daha çok şey olarak tanıyorlar. Bu Ümit Özdağ'a hani yamyama dikkat et diyorsun ya. Abi evet. Bunu bir anlatsana ya. Bunu ilk defa bu hassas bir şekilde böyle ilk defa bir videoda göreceğiz. Yani evet. Bu nasıl oldu? Oraya nasıl gittin? Ya şimdi onu orası bir anlatır mısın? Vedda kabilesi diye bir kabile var Sri Lanka'da. Sri Lanka'da kalmış tek kabile. Tabii öyle insanlarla iletişim olmayan bir kabile değil. Zaten dünyada Sentinel adası hariç pek kalmadı. İşte 7 milyon 7.8 milyon. Açar mısın abi sen? Aynen. Pakistan 7.8 milyon izlenmiş sadece burada. Tabii o videoyu çalmayan şey kalmadı. Yani milyarlarca kez izlendi yani. Benim videom bile 623 bin kişi paylaşmış yani. Ümit Özdağ'a dikkat ediyorsun. Ya şimdi çok Pakistanlı vesaire Hindistanlı geliyor. Bunlar da Hindistanlı'ya benziyor. Espri orada yani. Hani Türkiye'ye göçmek isterseniz Ümit Özdağ'a dikkat edin girişte diyor. O adamları nereden buldunuz? Lan kabile. Şey çok iyi ama Ümit Özdağ. Bak nasıl bakıyor. Ümit. O da beseli atmış ağzı kafası iyi yani. Betelmen. İran üzerinden orada sınırda selamünaleyküm diyeceksin. Selamünaleyküm diyeceksin, tamam mı? I love AK Parti diyeceksin. AK Parti'yi çok seviyorum. Girersin. Çaklı orada durma. Anlıyormuş gibi bakıyor. Ümit Özdağ'a dikkat ediyorsun. Ona denk gelirsen tehlikeli. Neymiş? Ümit Özdağ. Anlamadım diyor bu.
Orada İyi de misin? Ya editleyen arkadaş da çok güzel editlemiş yani, tamam mı? Yani Abi bu video patladı. Haberlere çıktın, Evet. programlara çıktın. çok yani tabii Çok çok izlendi. fazla viral olan videom var. Ama güldük ya abi. Evet. Herkes güldü. Yani Evet. sağcısı, solcusu, Tabii. Kamyon hatta şoförü bile Kosova'da. iktidar AK Partililer bile Tabii hepsi canım, güldü dedim. zaten yani milyonlarca kez paylaşılmış. Herkes birbirine atıyor yani. Zaten Makara yani, kikirisine çektin zaten. tabii kakara kikiri. İşte politik mizah biraz. Aynen. Yani yani öyle bir gerçek var sonuçta yani. AK Partili de bunu inkar edecek değil yani. Sonuçta insanlar sınırdan geçtiler rahat bir şekilde. Ya Pakistanlılar, Onlar- olsun, Afganlar olsun. Ya zaten Türkiye böyle bir ülkeydi yani 90'larda. İktidar eleştirilebilir bir şeydi. Yani insanların da hoşuna gidiyor. Ama güzel. kötü bir şey almadın değil mi? Dava falan açılmadı. Herhangi bir şey olmadı değil mi abi? Yok yani açılmadı. Hiçbir tehdit falan da almadın. Yok, herkes çok pozitif. Güldüler abi. Ben Yani sana hiç- diyorum ya. Yani hiç kimseden tehdit, ya tabii ki çok tehdit alıyorum Twitter'da vesaire ama yani atıyorum terör örgütlerinden vesaire ama hani yani bu tarz bir videodan hiç tehdit almadım yani. Gülmüşler, geçmişler. Hakaret yok, bir şey yok yani ortada. Niye insanlar şey yapsın? Yani Eğlence amaçlı çektim Tabii, videoyu. O da patladı gitti. yani patladı ama çok mesela yani hani patladı da benim kanallarım çok izlenmedi yani. Hani bizim burslara bir katkısı olmadı vesaire. Çünkü hep çalıyorlar videoları ve videoları sanki Telif hakkı atmıyor musun abi çaldıklarını? Instagram'da atmaya başladım. Attın mı? Ama yani baş edilecek gibi değil ki yani. Çok Binlerce fazla. hesap Her yerde yani, var her abi. yer. Bütün YouTube kanalları açmış Yani- atmış bunları. Ya TikTok'ta, işte Facebook'ta, Instagram'da bir de bulamıyorsun hepsini. Başka şey yazıyorlar vesaire. Yani ben bir de vaktim yok yani onu araştıracak. En çok arama motorlarında Yamyam Ümit Özdağ yazmışlar. Aynen. Yamyam Ümit Özdağ. Aynen. Evet, aynen. Ya yamyam da değil kabile bu arada. Aynen. Adamlar öyle araştırmışlar. Ha, evet tabii Efsane yamyam diye olmuş. şey oluyor. Ya öyle çok viral olan var işte Bangladeş'te insanların böyle bana acayip bir şekilde bakmaları mesela. İşte o da mesela çok viral oldu. Ya öyle değil. Onlarca video var benim viral olan. Ama mesela çoğu insan benim olduğunu bile bilmiyor o videoları. Çünkü yüzün gözükmüyor. Yani yüzüm gözükmüyor ya da gözükse de işte başkası kullanıyor. Yani insanlar Türkiye'de o kredi verme olayı sıkıntılı yani. Aslında çok büyük suç yani. Senin şeyini kullanıyor. İşte Çalıyor. Fenerbahçe videosu var Hırsız. mesela. Şeye gittim. Arjantin'e. Orada Fenerbahçe diye bir takım kurulmuş Fenerbahçe. Onu bulan benim mesela yani. Hani yani Türkiye'de hiç kimse bilmiyorken Evet. yanımdaki arkadaşım Furkan bana haber verdi. Gittik. Çektik onu mesela. Şimdi ben gittim Patagonya'nın girişine, Necochea şehrine gittim Arjantin'de. Cebimden para harcadım, gittim. Ve bunları ben burs vermek için yaptım. Ama X kanalı Instagram'da ya da X kanalı derken İsim yani vermiyorsun. isim vermiyorum. X kanalı Instagram'da, Twitter'da ve böyle ciddi haber sayfaları yani. Bunu alıp işte Arjantin'de Fenerbahçe takımı kuruldu diye benim videolarımla çalıyorlar. haber yapıyorlar mesela. İsmim yok yani. Ya da ismimi böyle altta çok gizli bir yere falan koyuyorlar. Abi, yani sen bir haber kanalısın, bu bir. Senin görevin haber üretmek. Yani hani X haber kanalı diye bir haber kanalı yapıyorsan senin görevin haber üretmek. Eğer üretmiyorsan da satın alacaksın yani. Ya da izin isteyeceksin. Yani sonuçta ben de oraya giderken bir sürü para harcıyorum. Ve ben bunu iyi bir şey için yapıyorum yani. Hani gidip de o parayı kendime de harcayabilirim bu arada yani. Onda da sıkıntı yok. Adam alıyor. O Arjantin Fenerbahçe diye takım kuruldu. Videoları da oluyor. Röportajları da oluyor içinden. O konu tek bu değil yani. Yüzlerce var öyle. Ne güzel yani dünyaya. Ben seni en çok Savaş Ay'a benzetiyorum. Bak, çok ciddiyim. O da güzel belgeseller. Ve özgürdü. Kimseye hesap vermezdi. Bende de şimdi öyle videolarını izledikçe abi açık konuşmak gerekirse hangi parti olursa olsun onu söyleyeyim. Kimseye ne ithamda bulunuyorsun. Kimseyi ne zan altında bırakıyorsun. Şaka maksatlı politik şakalar olsun. İşte gittiğin bölgelerde gerçekleri, doğal gerçekleri anlatıyorsun. Bazı bölgelerde de ilkleri gösteriyorsun. Ben Endonezya'da gitmediğim yere sen gittin mesela. O piramite gittin. Sen Badu'lara gittin mi? Oraya da gitmedim mesela. Gitmemişsindir
Mesela Yani bak, oraları özellikle dış bulup batı, gidiyorsun sen mesela. Tabii o dünyada da mesela birçoğu ilk yani. Hani bazı videolar dünyada ilk, Türkiye'yi bırak. Ama yani dünyada ilk değilse bile daha derin çekmeye çalışıyorum yani. İşte çevirtiriyorum, röportaj yapıyorum. Yani anlamaya çalışıyorum o kabilenin neye inandığını, neye inanmadığını, neye inandığını söylediğini ama aslında inanmadığını vesaire. Yani tabii ki onu da mesela hiçbir zaman insanların atıyorum Toraca'da kabileye gittim yani. Onu ben eleştirmiyorum yani. Şok oldun mu İnsanlara abi içeriye bırakıyorum. girdiğinde o Toraca kabilesi özellikle evlerdeki cesetleri görünce? Yani Tedirgin oluyor insan değil mi? Yani evet. Ben çok alıştığım için artık çekimlere bu tarz. Çok şok olmuyorum ama zaten eleştirmiyorum da mesela yani. O benim görevim değil. Çünkü Toraca'daki insanların ölüyle yaşaması onlar için normal bir şey. Evet, saygı duyuyorsun. Evet. Yani mesela bir yerde de fare yiyorlar ya da köpek yiyorlar. Evet. Ha bunların biftek vardı da onu mu yediler? Hayır yani. Protein kaynağı olarak sadece o olduğu için ona alışmışlar zamanda. Onu yiyorlar yani. Eleştirmiyorum ama korkunç bir şey benim için. Evet. Belki de ama onlar için de başkaları için de bizim yediğimiz kelle paça korkunç yani. Ama biz kelle paçayı löp löp götürüyoruz yani. Yani çok insanların inançlarını, geleneklerini, göreneklerini eleştirmeden insanlara sunmaya çalışıyorum. Siz yapın tabii ki yani. Beni izleyenler altta yorum olarak eleştirebilirler, tartışabilirler. Zaten amaç o yani. Düşünmelerini sağlamak. İnsanların bir şeyler öğrenmesini sağlamak. Kafasını çalıştırmak yani. Artık dünyada bu çok... Bu da varmış demek. Ha yani bu da varmış da bak bakalım bak bu adam nasıl davranıyor yani. Atıyorum hicralara gidiyorum yani. Hicralar ne? Kutsal kabul edilen trans kadınlar mı? İşte, trans. Erkekken kadın olmuş. Ama yani onlar kendileri trans olarak bile kabul etmiyorlar. Hicra olarak kabul ediyorlar yani. Bu başka bir cinsiyet diyorlar ve ne kadın ne de erkeğiz diyorlar. Hicrayız. Bu da bir kutsal mesela Nepal'de. Yani çok enteresan. Trans kutsal olarak kabul ediyor. Ya da işte kumarileri çektim Nepal'de. Kumariler ne? Çocukken tanrıça tapınıyorlar mesela. Çocuğa tapınıyorlar. Allah. Hala yani mevcut. Ciddi bir şekilde tapınılıyor. Çocuğa tapıyorlar. Evet ve bunu mesela muhtemelen dünyada en derin çeken insanlardan bir tanesiyim. Çünkü tapınma, tanrıça olması regl olana kadar. Yani çocuk ergenliğe geçtiği zaman tanrıçalığı kalkıyor. Ben de şöyle düşündüm. Bazı kadınlarda şöyle bir durum var yani. Hastalık değil herhalde. Alışılmadık bir durum, tıbbi bir durum diyelim. Regl olmuyor mesela kadın hayatı boyunca. Bunu sordum mesela. Emekli olmuş bir kumari genç kızın büyük annesi hiç regl olmamış. Ve kadın 70 küsur yaşında. Gittik ona ve kadın kumari olarak devam ediyor yani 70 küsur yaşında. Kabul etmemiş, vazgeçmemiş yani kumarilikten. Öyle oturuyor. Kimseyle konuşmuyor. İnsanlar sunuyorlar ve o mesela çok ilginç yani 70 küsur yaşında insanın yapması. İşte yine insan eti yiyen bir kabile var. Agoriler diye dini bir inanış. Onlarla röportaj yaptım. İşte et çalıyorlar orada. Hani ölüleri yakıyorlar ya Nepal'de. Evet, oradan mı çalıyorlar? Et çalıyor. Sri Lanka'da gidiyorum. Fillerle insanların savaşı var mesela. Evet. Filler insanları pusu kurup öldürüyor mesela. Onların arazisine oluyor, gülüyorum ama yani çok saçma. İnsanlar fillerin arazisine çöküyor. Filler de onlara pusu kuruyorlar mesela. Öldürmeye çalışıyorlar. İnsanlar da böyle çene bombası diye bir şey yapmışlar. File yemek verip gibi çenelerini patlatıyorlar, öldürüyorlar falan. Birbirleriyle savaşıyorlar. Onu gittim çektim. Polis eskort etti bana mesela çekilirken. Yani böyle Kolombiya'daki dağ kabilelerine gidiyorum. Yani ben kendim keşfetmeye, öğrenmeye çalışıyorum ama bunu da işte insanlara, gençlere göstermeye çalışıyorum. Ufaktan da işte öğrencilerin eğitimine katkı yaparak bir şeyler. Çünkü Türkiye'de artık yani dünyada da böyle herkes bir şeyler koparmaya çalışıyor bir yerlerden. Ben birazcık da hani verilebileceğini onu göstermeye çalışıyorum yani. Aynı kafadayız. Yani atıyorum yani, tabii ki ben aç gezmiyorum yani. Belirli bir standartta yaşıyorum ama yaşam standardım çok belli. Harcayacağım para belli. Bana yetiyor. İşte Afrika'ya hiç gittin mi abi? Gittim tabii. Gittim. Peki Etiyopya, Asya mı Avrupa Togo. mı? Pardon, Asya mı Afrika mı? Asya'ya yani. Afrika daha tek düze,
Asya'ya göre. Yani tek düze derken Afrika muhteşem bir kıta ama Asya'daki çeşitlilik Afrika'da yok. Zaten nüfus Asya'da yani. Ya bırakın Endonezya'daki çeşitlilik bile dünyanın hiçbir yerinde yok. Çok. Yani, evet. Yani Endonezya dendiği zaman aklına ne gelirdi önceden ve şimdi ne düşünüyorsun? Yani Endonezya'ya ben gelmiştim 2010'larda. Ben çocukken çok haritalarla böyle çok meşgul bir çocuktum. İşte dünyadaki bütün ülkeleri sayabiliyordum. Haritaları çizebiliyordum, bayrakları, işte para birimlerini, Evet, başkentlerini bilirdim yani. Sierra Leone'nin başkentinden atıyorum anlatabilirdim. Endonezya'yı şöyle hatırlıyorum daha çocukluktan yani 7-8 yaşında belki. İşte bakıyordum konsepti kafam almıyordu çocukken yani. Bu hepsi Endonezya ama nasıl Endonezya oluyor mesela? İşte Jakarta, Java yazıyor. Sumatra yazıyor. Sumatra ve Java çok ilgimi çekiyordu. Bunlar neden ülke değil diyordum kendi kendime. Sumatra ve Java çünkü o ansiklopedilerde Sumatra ve Java'nın üzerinde ülke gibi yazardı ve ülke büyüklüğünde yani kocaman. Hı hı. Neden bu ülke değil de Endonezya'ya bağlı diye kafam almazdı mesela yani. Endonezya bugün bana bir kıta gibi geliyor yani okyanus kıtası gibi. Yani ülkeden öte böyle dev bir adalar ülkesi gibi. Hı-hı. Nasıl diyeyim? Water world yani su dünyası gibi bir şey gibi geliyor bana. Çok enteresan ve çok güzel bir ülke. Kesinlikle yani Endonezya Bali'den ibaret değil. Hep söylüyorum. Hatta yani Bali çok küçücük bir parçası Endonezya'nın. Çok biliniyor. Evet çok turistik. Tayland, Phuket, Pattaya gibi belki. Hı-hı. Ama Endonezya'da çok daha güzel sahiller, çok daha güzel adalar. İnanılmaz yani. Hani kafayı yersiniz yani. Papua'ya da gittin abi. Gittim evet. Papua'da dikkatini çeken şey neler oldu? Mesela oranın kültürü birazcık daha Sumatra'ya, Slovasya'ya ve insanları da çok farklı. Beden yani olarak. Papua insanı zaten farklı bir insan, farklı bir millet yani. Tamamen farklı bir millet. Farklı. Endonezyalı ile alakası yok. Evet yani. O Papualı. İri yarı adamlar. Zaten Avustralyalı. Bazıları da çok küçük. Aborjin miydi abi? Onlara ne diyorlardı? Melanesian işte. Avustralya'dakilere aborjin diyorlardı. Melanesian. Aborjin de denilebilir belki. Melanesian deniliyor. Zaten orası başka bir kıta. Hı-hı. Okyanusya kıtası. Asya değil artık. Yani renk olarak farklılar. Hatta yani insan türü olarak bile Denisova var %7 içlerinde. Yani o kadar hani bu Homo sapiens, Homo neanderthalus gibi insanların da onların bir de Denisova kanı var. Yani DNA'sı var içlerinde. Çok değişikler. Çok değişikler. Yani kafa olarak ürperiyor oraya gittiği zaman. İlk gidenler oraya ters ürperiyorlar. Aynen. Evet. Ne oluyor falan diye. Bunlar nasıl insanlar diye korkuyorlardı. Evet. Biraz çok değişik. Özellikle o Vamena bölgesi, Baylam Vadisi'ne gittim. Tabii oralar artık böyle dünyanın en ücra köşelerinden bir tanesi. Orada zaten küçük çapta çatışmalar oluyor. Hı-hı. Asker öldürüldü mesela ben oradayken. Tehlikeliydi. Şu anda kesinlikle tavsiye etmem. Papua. Ben de tavsiye etmiyorum. Özellikle rehbersiz gitmelerini asla tavsiye etmiyorum. Slovasya adası. Slovasya çok acayip bir ada. Çünkü küçük aslında toprak olarak. Toprakları birleştirirsin ama öyle bir coğrafya ki böyle Arma gibi. Her yerde kolu var. Gidemiyorsun yani. Ada içinde seyahat imkansız. Devamlı uçman gerekiyor. Çok doğru. İşte nerede uçtum? Mesela Makassar, Kendari, Makassar, Toraja, Makassar, Manado diye uçuşlar yaptım mesela. Toraja'nın Bukit Lavak bölgesine çıktın mı dağları çıkamıyorsun ki. Yani o kadar aylar sürer ya. Her yer başka bir şey var yani. Baccaoğulların yaşadığı yerler var. İşte mavi gözlü çektiğim kabile var. Onu efsane. Bak onu ben çekemedim. Sen çektin benden önce. Torajalar var. Manado bölgesi, o işte Extreme market var. Köpek eti, yarasa eti yenilen köyler var. Sıçan yenilen köyler var. Yani öyle bir coğrafya ki yani ben 6 ay çeksem hala çekerim herhalde muhtemelen Makassar'da. O kadar çekerim. Yani 25 senedir dünyayı dolaşıyorum. Dediğim gibi şu anda tek yaptığım iş YouTube'dan. Daha da iyi yerlere gelmek. Milyon olmak istiyorsun. Milyon, 5 milyon, 10 milyon. Neden olmasın? Ya biz ne kadar çok olursa o kadar burs vereceğimiz için bu ben öldükten sonra da devam edecek yani. Kanal izlenirse benim amacım öldükten sonra bile o kanalın gelirlerinin burs olarak verilmesi, devam etmesi. Otomatik transfer mi oluyor abi? Hesap, IBAN onlara mı gidiyor, sen mi transfer ediyorsun? Ben muhasebeci zaten faturasını, vergisini yapıyor. Yolluyorum.
Peki hani biliyorsun bizim kanalımızda genellikle düğün, dernek, işte dostlarımızın videolarını paylaşıyoruz. Sen de evli değilsin herhalde abi. Yok. Evlenmeyi düşünmüyor musun? Vallahi yani bu denk gelmesiyle alakalı bir şey. Daha önce hiç evlilik yaptın mı? Yok, yapmadım. Hiç bekarsın. Yok. O zaman abi sen Endonezya'da birkaç ay daha kal. Beni evlendireceksin. Hadi bakalım. Amacımız var. Ya bu arada o bağışların dekontlarını hem YouTube hem Instagram hem Twitter X hesabından hem de Facebook hesabından paylaşıyorum ki kimsenin hani aklına Şeffaf. soru işareti kalmasın. Tamamen yani atıyorum işte bir ay mesela 355 bin lira bağış yaptık. Ay maşallah. Onu koyuyorum yani 355 bin lira bağış yaptık. O zamanın parası 10 bin doların üzerindeydi mesela. Harika bir toplama. Tek bir bağışla yani. Ne kadar güzel bir şey. Çok iyi oldu. Tabii çok ihtiyaç var. Depremden özellikle zarar görmüş öğrenciler için. O da çok güzel oluyor. Hatta 2 tane Darüşşafakalı kız çocuğu Amerika'da bayağı iyi bir üniversiteyi kazandı. Hatta galiba sadece Amerikalı olmayan orayı kazanan 2 çocuk. Peki Darüşşafaka'yla gidip bir video çeksen, orada bir anlatım yapsan olmaz mı? Türkiye'de mesela. Şöyle istemiyorum öyle bir şeyi. Çünkü o çocukları ben tanımıyorum yani. Tanımak da istemiyorum. Değil. Yani tanımak istemiyorum derken lanet olsun tanımak istemiyorum gibi değil yani. Onlar benim çocuğum zaten yani. Çocuğum gibi. Görmeden seviyorsun. Görmeden ya. Onları insanlar o parayı verdiğimi vesaire görmesine gerek yok. Hepimizin çocukları sonuçta onlar yani. Özellikle bir de depremden zarar görmüş çocuklar hepimizin çocukları. Hepimiz de aynı durumda olabilirdik. Ben de 99 depreminde Bursa'daydım. Onu yaşadın. Yaşadım. Yani hepimiz aynı duruma düşebiliriz. Evet. Aynı duruma düşmek de demek buna hep birlikte el atmamız. Sonuç olarak geleceksek bir hedefin vardı. O hedefi gerçekleştirmeyi istiyorsun. Peki başka bir isteğin var mı şu hayatta? Hani belki ölmeden önce şuralara da gideyim, şunu da yapayım ya da şu hayatı kurayım dediğin bir şey var mı? Birkaç kez dünyayı dolaştım zaten Ölmeden önce gideceğim işte artık Sulawesi gibi, Papua gibi yerlere gidiyorum. Var kafamda gitmek istediğim yerler ama öyle yani hani hayal olarak değil. Gideceğim zaten. Yani ben hayalimin şeyindeyim. Buydu hayalim. Belgesel çekmek. Daha iyi belgeseller çekmek istiyorum tabii yani. Daha yüksek bütçeli, daha kafamda mesela projelerim var. İnanılmaz belgesel projelerim var. Böyle dünyada hiç yapılmamış çok enteresan projeler var. Onları ileride ekonomik durumu değiştiği zaman, daha iyi olduğu zaman vesaire çekeceğim. Onlar duruyor. Kimse çekmezse tabii. Şimdilik bu şekilde dünyanın değişik köşelerini insanlara göstermeye çalışıyorum. Çok teşekkür ederim abi. Öncelikle söylemek istediğim bir şey var mı buradan değerli izleyicilerime? Vallahi iyi olsunlar. Sağlıklı Dünyayı gezsinler bolca. Fırsat buldukça okusunlar. Yine fırsat buldukça tabii insanlar çok çalışıyorlar. Ben de 20 küsür sene çalıştım. 13 yaşından 40 küsür yaşına kadar çalıştım durmadan. Hayalim buydu. Hayalimi yaşıyorum şu anda. Yani fırsat buldukça gezmeye çalışsınlar. Gürcistan'a gidebilirler. Balkanlara gidebilirler. Çok pahalı değil oralara gitmek. Tabii ki ülkemizin ekonomik durumu bazıları diyecek yani hani sigara alacak param yok. Tabii ki o da var. Biz de o durumdaydık bir dönem. O zaman da tabii ki gezmeyi hayal etmiyorduk. Daha çok daha birinci şeylere odaklanıyorduk. Ama tabii ki kötü günler de geçer. Onun için okusunlar bol bol. Çünkü çok bilgi çağındayız. Dil geliştirsinler. Tabii, dil çok önemli yani. Kesinlikle dil öğrenmeleri, İngilizce özellikle öğrenmeleri gerekiyor. Çince öğrenebilirler. Tabii şimdi yapay zeka diyecekler oldu. Daha kolaylaştırdı ama her yerde de İngilizce çekmiyor. Uygulamada çalışmıyor. Evet yani uygulamalardan. Ya çok önemli. Sonuçta atıyorum evleneceksiniz. İşte arkadaşlarım o sıkıntısı var yani şu anda. İletişim sıkıntısı var. Sizde olmayacak o yani. Ya da işte birçok arkadaşım var benim. İspanyolca oturup konuşuyor. Norveççe. Benim Norveç videolarımı girip izlerlerse Kuzey Kutup Dairesi'nde kankalarım var. Onların evlerinde kalıp geyik eti yiyoruz ve Norveççe konuşuyorum ben mesela yani. Wow. Bu hoş bir şey.
Yani benim ona ihtiyacım olacak mı? Benim ona ihtiyacım. Hiçbir şeye ihtiyacınız olmayacak zaten yakında. Yakında robotlar, yapay zekayla her şeyi yapacaklar yani. Öyle düşünürseniz o zaman şey kalmaz dünyanın, esprisi kalmaz. Peki dünyada en güzel gittiğin ülke hangisiydi? O soruyu da alın. Ben Güney Amerika'yı çok seviyorum. Yani bu mesela belgesel çeşitliliği konusunda Endonezya bir numara kesinlikle. O %100. Yaşam olarak Medellin şehri Kolombiya'nın. Medellin 2 L ile yazıyor ama Kolombiya aksanıyla Medellin diye okunuyor. Meksika ülke olarak en çeşitli ülkelerden bir tanesi. Hem tarih hem gece hayatı hem sahiller, doğası, Maya, Aztek kültürü vesaire. Yemekleri güzel. Türk yemeklerinden güzel değil ama Meksika, Kolombiya, Endonezya'yı tavsiye ederim kesinlikle. Japonya çok enteresan. Kesinlikle ölmeden görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Moğolistan öyle. Bizim YouTube kanalımız hakkında ne düşünüyorsun? Bekir YouTube Önal kanalım kanalı. muhteşem. Vallahi. Dünyanın en iyi YouTube kanalı. Nereden? Bu adamlar gelmişti abi yani. Benim YouTube kanalıma 3 kişi gelmedi mesela yani. Hani gelin desem gelmez. Bak geliyorlar. Adam orada bak oturuyor. Mis gibi. Bekliyor. Kısmetini bekliyor yarın. Hayalini kuruyor. Kafasında love story çalıyor. Dın 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 dın. Dın 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 dın. Bak gökyüzüne bile başka bakıyor ya. Ben şu anda mesela yarı ölü için benim. Yani körelmiş. Şu adamın mutluluğuna bak. Kalbi gümbür gümbür atıyor. Heyecanla değil mi yaşadın? Şu anda vücudunda böyle oksijen oranı muhteşem. Bak tertemiz ayakkabıları giymiş. Şey yapmış. Oh, evliliğe hazır. Bekliyor. Evliliğe hazır. Ben sana diyorum kardeşim gel seni de evlendirelim. Sen ne yapacaksın o hale getireyim ama ben seni. Dır çok beni yani boğar ya. Bekar- Oraya gitme buraya gitme. Bak olacak şimdi ama bir özgürüm. gün olacak o günde. İnşallah. Yakın. Belki yarın. Yani. Belki yarından da yakın. Abi tekrardan çok teşekkür Ben ederim. teşekkür Hoş ederim. geldin. Sefalar güzel getirdin. ağırladınız Zahmet beni. verdik sana da buraya gelmen Uzun için. zaman sonra Türk yemekleri yedim. Kahvaltısı yaptım. İnşallah beğenmişsin. Peynir yedik. Abi süper. Zeytin yedik. Daha Ne zaman olsun gidiyorsun ya. Türkiye'ye? Türkiye'ye vallahi yeni geldim. 1,5 ay oldu Türkiye'den. Ya çok pahalı Türkiye ya. Yani ben böyle bir Türkiye'ye gel dedikleri zaman biraz böyle tüylerim diken diken oluyor. Çünkü şöyle çok para gidecek yani. Hani ben 6 ay Japonya'yı gezerim diyorum oradaki 2 aylık parayla. O kadar diyorsun. Çünkü abi yani inanılmaz pahalanmış ya. İşte 1,5 ay önce gittim. Abi böyle bir şey olamaz yani. Yanlış hatırlıyordum, unuttum şimdi. Para kavramı da gitti de. Marmaris'te indim, evime gideceğim. En son 20 liraydı abi. İndi bindi evime. Tamam mı? Hı hı. 135 lira yazdı. Ben taksiye 150 verdim. Şimdi o 200 olmuştur. 150 verdim. Abi üstü kalsın dedim. Adam şey dedi, indi bindi 150 dedi. O zaman O ne ya? abi indi bindi Marmaris'te 5 dakika götürdü. 150 lira olmuş. Ya yanlış hatırlamıyorsun 150 lira. Yani o zaman 5 dolardı. 5 dolar Endonezya'da ne yaparsın? Çok şey yaparsın. Yani bir de şöyle bir şey var. Dün mesela ben neydi o şehrin ismi? Badung mu? Bandung. Oraya niye gittin? İyi bir şeyler çekmeye gittim. Güzel videolar da gelecek oradan. Gelecek. Bandung'un gece hayatı bile çektim. Şarkı bile söyledim Bandung merkezde. Verdiler bana şeyi. Abi gidiyorum. Yani şimdi Bandung'da yürüyorum. Devamlı insanlarla eğleniyoruz yani. O diyor şarkı söylüyor, o diyor gel diyor. Muhabbetim gel diyor selfie çekin. Devamlı böyle geyik muhabbet dönüyor. İşte çekim yapıyorum falan. Türkiye'ye iniyorsun bir küfürle başlıyor zaten. Herkes Trafik zaten çok kötü. Herkes o kadar bıkmış ki artık herkes negatif yani. Herkes negatif. Ben ülkemi çok seviyorum. Yaşamayı da çok seviyorum ama yani buralarda dolaştıktan sonra orası bana acayip negatif oluyor yani. İnsanlar gerçekten çok agresif. Çok stresliler. Devamlı kavgaya hazır vaziyette sanki böyle. Trafik Patlayacak bir anda patlayacak. birbirlerine dalacak vaziyette. Herkes böyle patlayacak şekilde bekliyor. Bir de hepiniz de burada yaşıyorsunuz, geldiniz. Siz tabii yeni geldiniz ama görüyorsunuz yani. Hı-hı. Herkes size gülüyor. Doğru. Pozitif enerji. Pozitif. Her şey pozitif. Evet. Restorana giriyorsunuz. Herkes hoş geldiniz diyor. Gülüyor, Evet. şey yapıyor. Yani bunlar tabii çok fark ediyor. Gerçekten dünyanın en öfkeli ülkesi ikinci seçilmişiz. İlki Lübnan, ikinci biz seçilmişiz. Yani çok seviyorum ülkemi. Her şeyi ülkem için yapıyorum zaten yani. Ülkemin gençleri için çekiyorum bunları ama o negatiflik çok yoruyor insanı gerçekten.
Umarım her şey güzel olur. İşte yani. Hayırlısı Tabii olsun. giderim ama yani yakında yine bir arkadaşın düğün olur, bir şey olur, hastalık olur, gidiyorum yani. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür Buradan ederim. seni izleyenlere bir sampo cumpa yapar mısın? Sampa Cumpa mıydı? Sampo cumpa. Sampa Cumpa. Bana da yaptırdı adam Sampa Yapılır. Cumpa. Evet. Ne diyor? Sampo cumpa tarikatı. Sampa Cumpa tarikatı olmuş. Adam bir Sampa Cumpa dedi, hepsi bir anda böyle şey oldu. Değil mi? ya. Sampo cumpa. Korktum, neler oluyor dedim. Hayırdır nereye düştük falan. Eyvallah abi. Görüşürüz, cansın. kendinize Görüşmek bakın. üzere.